Merhaba oyun severler. Yepyeni bir OSM videosuyla yine karşınızdayım. Evet, bugün sizlere Haziran 4-5-1'i anlatacağım arkadaşlar. Bayağı güzel. Sonuçları %90 puan ve puanlar kazandıran bir taktik. Ona geçmeden önce şöyle kanalımıza bir geldiğimizde arkadaşlar bakın burada cidden değerlendirmeniz gereken taktikler var. Mesela şu 4-4-2-5 şahane. Defansiflere karşı ofansiflere karşı nasıl kullanılıyor? İç içe taktiklerle çözümleyin. Bak dinleyin. Dinlemeden rastgele kullanmayın. Bak mesela 7-0 paramparça ettiğimiz yenilmezlik taktiği neye göre yenilmiyor? Neden yenilmiyor? Kimlere bu 5-6 gol atıyor, 7 gol atıyor ya da daha fazlası? Bak bak bir tane daha var. Şunun etkisi geçtiler hemen bir tane daha çektim arkadaşlar yeni taktikle beraber. Ve 5-4-1 bak mükemmel bir duvar taktiği. Cidden şu ana kadar güncellediğim ikinci bir 5-4-1. Bunun da etkisi çok güzel. İç içe taktikler yine var orada. 4-3-3 A ve B var. Çok da güzel ve faydalı. Şöyle B'yi de göstereyim. B de burada. Evet A daha çok izlenmiş ama bence B daha kuvvetli sanki bu Haziran'da. Bu tercihlerin devamlısı ve bunun haricinde şöyle bakacak olursak kanalımızda başka OSM ile ilgili bu ay sunduğumuz bir taktik videosu yok. Ayrıca altını çizerek konuşmak istiyorum. Yurt dışındaysanız veya iOS kullanıyorsanız, iPhone kullanıyor yani iPhone marka telefonları kullanıyorsanız uygun fiyata coins alabilirsiniz. Bununla ilgili iletişime de Telegram adresim açıklamada tıklayın gelin fiyat alın karşılaştırın aldığınız yerle emin olun ki bizde her zaman fiyatlar daha ucuz. Bunu da değerlendirin. Yaklaşık 400 tane müşterim var. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere büyüyen bir ailemiz var. Sizleri bekliyorum. Eğer pahalı pahalı coins almak istiyorsan, zenginim diyorsan devam et buyur. Evet şimdi gelelim taktiğimize hemen şöyle bir like at, abone ol tabii ki devamı gelecek. Şöyle geldik. Bu maçla ilgili değil. Bu maçı baz almayın. Ben hemen şöyle sildim burayı ve size bu ayın Haziran ayının sonlarına doğru gelirken içinizi buz tadında çünkü havalar çok sıcaklaştı. 40 dereceye vardı neredeyse. Buz tadında bir taktik veriyorum. Rakiplerinize buz etkisi yaratacak bir taktik. Defansif orta saha çok önemli. Bak defansif orta sahan yoksa bunu kullanmayacaksın. Şuraya ofansif orta saha galiba burada yok başka. Evet, burada başka olmadığı için iki yönlü koyacağız. Mecburen yapacak bir şey yok. Burada hemen hücumu en yüksek şöyle geldik. Hücumu en yüksek bekleri sağa sola koyduk bu şekliyle. Bura tamam. Şimdi gelelim buraya. Defansif orta saha çok önemli. Kanatlara ofansif orta saha ama benim gibi bir tane varsa bu milli takım olduğu için böyle ofansif orta saha bir tane varsa birine onu bir tane de iki yönlü orta sahayı yani os olan orta sahanı koy. Bu şekil mükemmel. Forvet'e en iyi forvet. Mesela bende 124'lük Desire Doué var. En iyisi yani santrafor olarak hangi mevki olursa olsun onu koyacaksın. Bu da yine aklında olsun. Geldik en güzel yere. Evet şöyle bir bakalım. Kaleyi görünce vur yapacağız tabii ki. Hakemi anlatacağım. Ya da dur hakemi de anlatayım. Özür dilerim. Hakemi de ilk önce anlatayım. Sarı, mavi, yeşilde çok agresif. Pardon. Çok agresif. Kırmızıyla turuncuda agresif kullanmanızı tercih ederim ama ben kart yemek istemiyorum diyorsanız kırmızı ve kırmızı çeşitlerinde normal kullanın ama ben çok kritik bir maçta şahsen agresifi turuncu ve kırmızıda denerim. Ha, kart yeme olasılığı %50 %50'ye %50 yemezsen mücadele gücün yüksek olur. Yersen de rakibine hediye edersin. Burada karar senin. Olması gereken normal risk agresif tamam mı? Ama sarı, mavi, yeşil de kesinlikle çok agresif. Burada kırmızı yeri size bıraktım. Bomba sizin bucağınızda. Ya tercih edin kırmızı kart yiyin patlayın ya tercih edin mücadeleyi arttırın parçalayın. Burası size ait. Orta saha mutlaka defansa yardım ediyor. Geldik en güzel en baba yere. Bu sefer baskın birazcık yüksek. 45, 35 ve 61. Orta saha defans yardım ediyor. Bu şekilde bak. 45 baskı bir tık yüksek. Orta saha defans yardım ediyor. Ve stilimiz defansif 35 yüksek hızda paslaşmada 61. Aslında çok fazla yüksek. Neden?
Top bir anda rakibe geçmesi ve kaleyi görünce vur taktiklerinde kolay kolay zaten yüksek paslaşmayı hızlı bir şekilde yapmayın. Bakın bunu top kontrolü de sizde olabilir. Şöyle yapabilirsiniz, topa hakim olabilirsiniz ama bunun en güzel formasyonu verimini ben yüksek hızda paslaşmada 60-65 bandında aldım. Ben 61 genelde kullandım ve verimi de gayet iyiydi. Mesela rakibim direkt sana 5-4-1 yapıştırmış haklı olarak 107'ye 90 çok farklı bir aramızda rank farkı var. Bakalım elemeli çeyrek final 3 tane maç kaldı. İnşallah burada da Dünya Kupası'nı alacağız. Bu arada OSM Beypazarı grubuna da çok çok selamlar. Onların tabii ki eğer kalırsan final maçını mutlaka videosunu çekeceğim. Çok güzel bir grup, çok keyifli bir grup. Genç arkadaşların oluşturduğu bir grup. Beni 2 kere ya da 3 kere davet ettiler. Hatta ben bizden birini, yanlış hatırlarsam Oğuzhan'ı ben önermiştim. Oğuzhan orada oynuyor. Ya da belki o bana önerdi. Tam da hatırlamadım. Ama bu seferki tekliflerini bu sefer ben de değerlendirdim. Bakalım neler olacak. Evet, bu şekliyle şablonumuzu oluşturduktan sonra şimdi gelelim en baba yere. Bunu kime karşı, neye karşı, ne zaman kullanacağız? Ev sahibiyken rakibin güçlüyse, rakibinin benim gibi mesela sıkıntılı bir rakibinse, bu oyunu yani benim gibi sıkıntıysa oyunu bilen, oyunda seni mağlup edebilecek potansiyelde olan rakipse, ev sahibiyken 2-3 rank yüksek olduğunda bile bunu gönül rahatlığı, bu arada telefon çalıyor ona bakıyorum kusura bakmayın. Bunu gönül rahatlığıyla kullanabilirsin. Kolay kolay üzmez. Yenilmez mi? Değil. Yenilebilir. El elden üstündür. Ama bizim buradaki amacımız en yüksek potansiyelde verim alabilecek taktiği kullanmak. Benim gibi sıkıntılı rakipler siz evde 3-4 rank yüksekken bile bunu gönül rahatlığıyla kullanırsınız. Rakip neyle gelirse gelsin. Sen 2-3 rank yüksekken rakip neyle gelirse gelsin. Sıkıntılı rakiplere bunu da tercih edebilirsin. Burada önemli olan bir, dengeli takımın. İki, dediğim gibi sen 2-3 rank yükseksen dengeli bir takımın varsa e 4-5-1 yaptım ama kanatlarda 70'lik oyuncular var. Bu dengeli bir takım değil. Kusura bakma. Defansım 90-90 70-80. Dengeli bir takım değil. Ya da defans hattı 90 iken kalecinin 75 olması dengeli bir takım değil. Dengeli bir takım yapman için her oyuncunun yakın rankta olması lazım. Anladın mı? Çok farklı bir rank aralığı olmaması lazım. Dengeli takım budur. Ha rakipten yükseksen zaten öyle dengeyi pek de mesela 107'ye 90. Dengeli olsan olur olmasa da benim defansım. Ulan benim defansım yine adamdan yine her türlü üstün. Takımıma göre burada dengeye bakmam artık. Ama rakip yüksekse artık dengeye bakarım. Biz ne yaptık? Eşitiz. Evet 3-4 rank yükseğiz. Ona baktık. Bu şekilde kullanacağım. Şimdi burnumda yara kusura bakmayın. Ben ameliyat olmuştum. Bir düzelmedi. Sürekli söylemem ama hani zannettiğiniz gibi değil. Yara dolu maalesef. Yazında tetikledi. Bir türlü yani ben 1,5 yıl oldum ameliyat oldum ama dikişleri bir türlü iç dikişleri gitmedi. Çok anormal. Doktor da başka yere gittiği için maalesef müdahale edemiyorlar. Böyle duruyoruz bakalım. Evet hayırlısı olsun diyelim. Şimdi ne yaptın? 3-4 rank yükseksin. 10 rank düşe kadar evde deplasmanda bunu rakip neyle gelirse gelsin kullanabilirsin. En güzel kullanma şekli fake verme şeklidir. 4-3-3, 4-4-2 bunlarla fake verin. Ama unutmayın. Çünkü fake verip de takımını kurmuyorsan çok büyük sıkıntı ve büyük darbe yersin. Mesela ben PUBG Mobile yayını yaparken bir anda alarmım çaldı, maçım vardı. Döndüm o anki oyun esnasında Allah dedim maçı unuttum. Bir döndüm 5 tane yemişim. Rakibe fake vermiştim. Öyle kaldı ve normal aslında kurulu olsa belki de yeneceğim. Ama ben fake verdiğim için, unuttuğum için an darbe yedim. Siz darbe yemeyin. O yüzden değiştirebilecekseniz fake verin. Fake bak. Dengeli takım, fake vermek, adımlar başarıya giden adımlar sıra sıra bu taktikte. Bunlar çok önemli ve değerli. Ne kadarını uygularsan o kadar çok köfte yersin bu oyunda. Ha şimdi diyeceksiniz ki peki rakip 10 rankın üstüyse tabii benim kadar da mesela 17 rank çok yüksek burada. Rakip yani çok
5-4-1 harici dirençli bir taktik yapamaz ki güzel bir taktik seçmiştir diye düşünüyorum. Şöyle bakalım, hatta analist, bilgi analistine bakalım. Peki bilgi analisti bakalım 5-4-1'i nasıl kullanmış? Kontrol olarak mı, şey olarak mı? Hasta çevirmiş, muamele yapıyor, fake veriyor. Bak, o da fake veriyor mesela. O şekliyle kullanmış. Ya, hani çok anormal bir şey olması lazım benim bu maçı vermem için. Ha, oyun bu. Olur mu? Olur. Ama şu an kendince fake vermiş kardeşimiz. Hayırlısı olsun diyelim. Başarılar dileyelim. Rakip 10 rankın üstüyse ne yapacağım? Bak, geleceksin hemen kanalımda. Burada duvar taktiği var. Bu duvar taktiğini güzelce dinleyeceksin. Burada iç içe taktikler var. İç içe taktiklerden 10 rankın üzeri olan kısmı evde deplasman için kullanacaksın. Keyfine bakacaksın. Dediğim gibi yine söylüyorum. Ucuz coins almak isteyenler, yurt dışında yaşayanlar ve Türkiye'de yaşayıp da iPhone, iOS kullananlar, Android kullananlara bahsetmiyorum. Direkt sadece dediğim kişilere karşı pahalı coins almayın. Burada ben varım. Tabii ki dediğim gibi yaklaşık 2 yıldır 400'e yakın müşterim var ve yavaş yavaş da artarak gidiyor. Telegram sayfasına tıklayın, gelin. Hem kanalda taktik maktik alışveriş yapabilirsiniz. Özelden de coins ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Sadece yurt dışı ve çünkü yurt dışı olursa maalesef satışlar dolar üzerinden. Dolar zaten direkt ödemelerde. Çünkü oyunla alakalı bir iş olduğu için, yurt içi ise TL bazında hemen halledin. Ve yüklemeler anında. Mesela o an iletişime geçtiniz. Tak tak hemen yüklüyorum. Yani yaklaşık 20 saniye falandır. Benden bu kadar. Gerisi ise like at, abone ol, hiçbir puanını vermeyi unutma. Allah'a emanet.